Girebilir miyim Selim? Gel tabii abi, buyur. Zeynep'ciğim, nasılsın abicim, iyi misin? İyi olmaya çalışıyorum. Duyunca çok üzüldüm. Evladını kaybetme korkusunu iliklerinde yaşayan bir baba olarak neler hissettiğinizi çok iyi anlıyorum. Bugün yaşadığım korkuyu asla unutmayacağım. Ama biliyorum ki benim karım çok güçlü. Hele kızımız karımdan da güçlü. Ben yanınızdayım Zeynep. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Yeter ki kızınızı sağlıkla kucağınıza alın. Ebru ya, alemsin kızım. Bitti bu. İyi, bir daha yap o zaman. Ya yeter ya. 5. yapışım zaten bu. Çok sıkıldım. Başka bir şeyler yaparım. İyi tamam, ne yapmak istiyorsun? Babam bugün bizi sinemaya götürecekti. O kadar söz vermişti. Ha, sinema. Değil mi? Sinema. Tabii ya, sinema babanla. Ya biliyor musun Tuğçe? Vizyonda inanılmaz güzel animasyon filmler var. Ben bayılırım. Çok severim. Ay. Tamam o zaman. Ben aşağı ineyim bakayım. Eğer babam gelmişse hemen getirsin bizi. Harika, süper olur. Sen koş çabuk git babanın yanına, sor bakayım hadi. Allah. Ben şimdi animasyon film mi dedim ya? İyi, ciyak ciyak işte, sevmem. Neyse artık. Yani Kenancığımın hatırına onu da izleriz. Babam gelmiş. Hayrola Tuğçe'cim? Bu neşeni neye borçluyuz acaba? Hani bugün sinemaya gidecektik ya. Ama güzel kızım, sinemanın sırası değil ki şimdi. Ama söz vermişti. Evet, söz vermiştim ama bak Zeynep ablan hastalandı. Hastaneden yeni geldiler. Ya biz sinemadayken bize ihtiyaç duyarlarsa? Hep bir şey oluyor zaten. Zeynep ablan iyileşsin, hep beraber gideriz sinemaya, tamam mı? Akşama kadar iyileşir mi? Akşam gidelim o zaman. Maalesef kızım. Zeynep ablanın biraz daha zamana ihtiyacı var. Hem benim de akşam bir iş yemeğine gitmem lazım. Ya bıktım sizin hastalıklarınızdan, işlerinizden. Ama Tuğçe'ciğim öyle denmez ki. Hasta olan insana geçmiş olsun, şifa olsun denir. Şimdi sinemanın sırası değil ki tatlım. İyi, sana kolay gelsin o zaman baba. Ben odamdayım. Kenan Bey,
Sizden bir şey rica edebilir miyim? Tabii, neydi? Benim eve gidip birkaç eşyamı almam gerekiyor da gelişimde alamamıştım. Siz akşam gideceksiniz madem. Beni de merkeze bırakabilir misiniz acaba diye soracaktım. Zahmet olmazsa tabii. Tabii, bırakırım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nazan. Buyurun Necdet Bey. Gonca nerede? Odasına çıktı, dinlenecekmiş biraz. İyi. Yiyecek bir şeyler hazırlayın ona. Yanına da bir bardak süt koyun, odasına çıkartın. Peki efendim. Bundan sonra ona karşı daha özenli davranacaksınız. Bir dediğini iki etmeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Siz hiç merak etmeyin. Elimden geleni yapacağım. Başka bir isteğiniz yoksa? Tamam, çıkabilirsin. Alo, Dede? Tuğçe. Canım sen misin? Evet, benim dede ben. Ne iyi yaptın aradın. Özlemiştim seni. Sen kendin mi aradın benim, biri mi var yanında? Tek başımayım. Odamda oturuyorum. Dede, ben çok sıkılıyorum. Kim üzdü bakayım benim torunumu? Söyle. Biri bir şey mi yaptı sana? Yok, kimse bir şey yapmadı. Ama kimse benimle ilgilenmiyor. Demek öyle ha? Torunumla kimse ilgilenmiyor. Ben yokmuşum gibi davranıyorlar. Dede, annem orada mı? Bari o üzüyor mu beni? Unuttu mu yoksa? Unutmak mı? Hiç annen seni unutabilir mi Tuğçe'cim? Çok özlüyor seni. Hatta bugün çiftliğe yanına gelecekti. Ne? Çiftliğe mi gelecek beni görmeye? Hı hı. Yaşasın. Çok sevindim, çok. Bir daha sakın böyle şeyler düşünme. Biz seni çok seviyoruz. Hem sen üzülürsen ben daha çok üzülürüm. Tamam mı? Tamam dedeciğim. Çok sağ ol. Ben annemi bekliyorum o zaman. Kalk hadi. Ne bakıyorsun yüzüme? Kalk dedim sana. Neden? Sabrımı taşırma benim Arzu. Kalk, çiftliğe gidiyorsun. Olmaz. Oraya gidemem biliyorsun. Çiftlikte yaşamaya devam edeceksin demedim ben sana. Hatırlarsan orada bir kızın var. Onu görmeye gideceksin. Ama neden şimdi baba? Sorgulama Arzu. Ne diyorsam onu yap. Tuğçe aradı biraz önce ve hiç iyi değildi. Neden? Ne olmuş kızıma? Yanında olman için illa bir şey mi olması gerekiyor? Sen onun annesi değil misin? Baba, böyle olmasını ben istemişim gibi davranma. Bırak şimdi eski defterleri karıştırmayı. Kızın sana ihtiyacı var. Annesine ihtiyacı var. Hem belki böylece evlat sevgisi falan nasıl bir şeymiş hatırlarsın da daha benim doğmamış bebeğime. Hatta kendi kardeşine nasıl bir canilik yapmaya kalkıştığını idrak edersin. İşte bu be. Bu. Bravo kızım sana, bravo. Ay ben şimdi ne giysem ki? Ay ne giysem? Ay bu çok kapalı ya. Ay bu da çok varoş ya. Ay bu da olmaz, hayır. Ay bu da çok cici ya. Ay olmaz. Siyah. Çok asil bir renk. Aynı benim gibi.
dedi. Ay yaşasın ya. Ay çok güzel olmam lazım. Asuman. Kızım sen zaten çok güzelsin. Veysel, ne işin var senin burada? Seni görmek istemiyorum, git buradan. Tülay, bak söyleme böyle, yapma böyle ne olur. Ya sen benim hala karşıma nasıl çıkıyorsun ya? Tülay, bak ama benim de duygularım var. Ben de insanım değil mi? Bir de çiftliğe kadar gelmişsin. Rezillik çıkartmadan git buradan. Ne rezilliği Tülay ya? Ben kızımı görmeye geldim. Kızımı göreceğim ya. Veysel bağırma, şimdi bile aklına geldi kızın ya. Ya Tülay, bırak beni gideceğim diyorum ben sana ya. Kızım hastalanmış, onu hastaneye götürmüşler. Ne yani? Kızım merak ediyor olamaz mıyım? Veysel ne olur git hadi, çık ne olur. Hangi odaydı? Veysel dur. Hangi odaydı? Kızımı Ya göreceğim. Veysel, ya Veysel dursana ya. Biraz daha iyisin değil mi? Hangi odaydı? Ha? Burası değil mi? Burası. Bu sesler ne? Allah aşkına git ne olur. Bırak Tülay. Kızım. Baba? Hoş geldiniz. Hoş buldum damat, hoş buldum. Kızım nasılsın, iyi misin? Şimdi nasılsın? İyiyim. Murat'tan öğrendim her şeyi. Hastaneye falan götürmüşler seni. Birden sancısı başladı. Biz de apar topar götürdük. Şimdi nasılsın? Daha iyi misin inşallah? Nasılsın? Şimdi iyi ama doktor çok dikkat etmem gerektiğini söyledi. Öyle eskisi gibi pek hareket edemeyeceğim. Olsun, ne yapalım? Sağlık olsun. Kızımızı şöyle sağlıkla kucağımıza alalım da bunların hepsini unutursun canım. İnşallah. Veysel, istersen Zeynep'i yalnız bırakalım. Daha yeni geldim ya. Kızımla daha hiçbir şey konuşmadım ki. Olsun canım, onun dinlenmesi lazım. Ya Tülay, zaten zorla aldın içeriye. Kızımla 2 kelime konuşmayayım mı ya? Kızcağızın zaten canı sıkkın. Böyle başında toplanmayalım dedim. Tülay, bak biz ayrılmış olabiliriz. Hatta yüzümü bile görmek istemiyor olabilirsin. Ama o benim kızım. Kızımı görmek benim hakkım ya. Veysel istersen uzatma artık. Ben mi uzatıyorum yani Tülay? Tülay ben mi uzatıyorum yani? Çocuklar ben mi uzatıyorum ya? Baba, sen ne yaptın yine? Ya biliyorum kızım, biliyorum. Ne kadar büyük bir eşeklik yaptığımı biliyorum. Ama olan oldu bir kere. Veysel tamam. Evet Tülay, tamam. Tepeden tırnağa kadar haklısın. Ya vallahi de, billahi de mecbur kalmasam ben Meleğin dükkanını, evini satar mıydım ya? Ne? Baba, ben doğru mu duydum? Melek ablanın dükkanını da evinde sattın yani öyle mi? Siz bilmiyor muydunuz yani? Baba sen nasıl yaparsın böyle bir şey? Aferin, bravo Veysel. Yine yaptın yapacağını. Ne oluyor böyle, ne bu sesler? Ya sanki ben isteyerek mi yaptım bütün bunları ya? Silah zoruyla mı yaptırdılar ha? Ne oluyor burada, bir sorun mu var? Ben kızımı ziyarete gelmiştim. Telaştan demek ki sesim biraz yüksek çıktı filan saniye yani. Ama Zeynep hasta. Onun odasında. Haklısınız tabii. Olmaz. Biz çıkalım. Veysel hadi. Zeynep de biraz dinlensin. Ne hadi ya? Ben daha kızımla 2 kelime bile konuşmadım. Kızım. Bu dudaklara aşık olmayacak adam var mı be? Ay cila da süreyim de daha gösterişli olsun. Asu.
Hak ettiğin hayata kavuşmaya ramak kaldı kızım. O Bermuda şeytan üçgeni gibi lanet semtten de kurtulacağım işte. Artık şans benden yana. Ay allık sürmedim. Niye tartışıyordunuz? Kapıdan içeri girdiğimde Zeynep'in resmen beti benzi atmıştı. Yok ya, yok tartışma falan yok. Yani ben durumu sonradan öğrenince torunuma bir şey olur mu acaba diye telaştan şey oldu. Panikten demek ki sesim yükselmiş. Yoksa bir şey yok yani. Bir şey yok yani, öyle mi? Belli ki ortada ciddi bir sorun var. Tülay Hanım, ne olduğunu söyler misiniz? Yok canım, nereden çıkardınız öyle ciddi middi falan? Tülay Hanım, lütfen ne olduğunu söyler misiniz? Veysel, Tülay, Veysel Meleğin bütün mal varlığını elden çıkarttı Kenan Bey. Ne diyorsunuz siz? Kadıncağız hastanedeyken dükkanını da evini de sattı. vallahi de billahi de kuruşu kuruşuna ödeyeceğim. Gerekirse yani Ya nasıl olur böyle bir şey? şerefsizim, durum bildiğiniz gibi değil. Yani vallahi de billahi de yani gerekirse ben yani... Tülay Hanım, bize biraz müsaade eder misiniz? Lütfen. Peki Kenan Bey. Şimdi yani Kenan Bey, Bu duyduklarım gerçek mi? bakın yeminle ben de köpekler gibi pişmanım. Ama o parayı bulmak zorundaydım. Yoksa beni öldüreceklerdi. Başka çarem yoktu, mecburdum. Melek hastayken yani ha? Sen nasıl bir belaya bulaştın bilmiyorum ama hiçbir şey bu yaptığının doğru olduğunu kanıtlamaz, tamam mı? Bu resmen dolandırıcılık ya. Başka bir şey değil. Kenan Bey, olmuyor mu öyle dolandırıcılık falan yani? Sen Meleği nasıl zor durumda bıraktığını farkında mısın ha? Yani vallahi de billahi de ne yapıp edip ödeyeceğim ben onu yani. Tamam. Daha fazla konuşacak bir şey yok. Tamam. Tamam o zaman. Ben gideyim o zaman. Ay Allah'ım çıldıracağım ya. Ya aklımı oynatacağım. Canım lütfen bir sakin olur musun? Ya Selim duymadın mı? Babam yine yapmış yapacağını. Zeynep tamam, bulacağız bir çaresini. Yok. Yok ben böyle elim kolum bağlı duramam. Gideceğim, yakalayacağım, onu konuşacağım. Bu yaptıklarının hepsinin hesabını soracağım. Zeynep sen delirdin mi? Ne yapıyorsun? Doktorun dediklerini ne çabuk unuttun? Ya Selim, hazmedemiyorum. O adam benim babam ya, babam. Onun yüzünden Melek abla ne hallere düşmüş. Hayatım bak, şu an çok sinirlisin. Ama bebeğimizi düşünmek zorundasın. Zeynep, bebeğimizi düşünmek zorundasın. Bak sana söz veriyorum. Bu konuda elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama bu yataktan kalkmaman lazım senin. Lütfen hayatım, kızımız için. Zeynep'ciğim ne yapıyorsun? Niye ayağa kalkıyorsun canım? Yat dinlen. Gitti mi o? Gitti. Merak etme. Tülay abla, niye söylemedin bana lokantanın satıldığını? Zeynep, bu halinle seni üzmek istemedik. İyi de belki bir yardımın dokunurdu. Olan oldu zaten Zeynep. Biz de satıldıktan sonra öğrendik. Sen ne yapabilirdin ki? İnanmıyorum ya. O kadar çaba, onca emek tek kalemde gitti mi şimdi? Ah baba, ah. Hiç değişmeyeceksin, hiç. Siz de öğrendiniz. Biz babamla ayrı yaşıyoruz. Görüyorsunuz işte. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Zeynep kızım,
Ben çok korkuyorum babanın içip içip kapıya dayanıp sizi huzursuz etmesinden. Yok, yapmaz öyle bir şey. Sen merak etme. Olsun. Benim yine içim rahat değil. Sizin huzursuz olmanızı istemiyorum. Ben en iyisi eve döneyim. Bu yüzden mi? Tülay abla, bak ben seni bırakmam ama şöyle bir durumda hiç bırakmam. Zeynep haklı. Ama yok, ben burada çok yoruluyorum diyorsan o ayrı. Yok çocuklar. Ben ne yapıyorsam sizin için keyifle yapıyorum. Ama Veysel'i de biliyorum. Sizin canınız sıkılsın istemem. Tülay abla, bak biz senin yanımızda olmandan dolayı çok mutluyuz. Eğer sen de böyle hissediyorsan ne olursun gitme. Hem benim bu zamanımda senin yanında olmana gerçekten çok ihtiyacım var. Peki madem. Gel. Beni çağırmışsınız Necdet Bey. Gel bakalım Cemal Efendi. Gel. Böyle apar topar çağırınca hemen kopup geldim. Hayırdır? Ters bir durum yok ya inşallah. Orasını sen söyleyeceksin artık. Ters bir durum var mı, yok mu? Kuşlar kulağıma bir şeyler fısıldadılar ama ben işin aslını senden duymak isterim. Evinde kumar oynatırken evini polisler basmış. Doğru mu? Biz aslında... Kes tatavayı da cevap ver. Polisler evi bastı mı, basmadı mı? Bastı Necdet Bey. Sen Elif'i sakladığın evde kumar oynatma cesaretini nereden alıyorsun lan? Vallahi sandığınız gibi değil. Ben Elif'i gözünden bile sakınacaksın. Herkesten saklayacaksın dedim mi demedim mi? Dediniz, Allah var. Sen ne yaptın? Zibidi arkadaşlarını eve doldurduğun yetmezmiş gibi bir de polisi başına musallat ettin. Aslında o işte bir yanlış anlaşılma var Necdet Bey. Sen kendi ayağına sıktın Cemal. Yaptığımız anlaşmayı unut. Elif'i senden alacağım. Ay, nerede kaldı bu Kenan Bey ya? Ay, şimdi öleceğim heyecandan ha. Sakin ol. Sakin ol. Ay geliyor. Ya çok yakışıklı. Seninle mi bizde geliyor? Ha, yok. İçeri giriyor. Bundan da yırttım be kızım. Bizle gelmiyormuş. Artık hazırım. Hazırsanız gidelim Asuman Hanım. Hazırım da bir dakika. Bu kadın kim ya? Omuzlarınızda vatka mı var sizin? Ne oluyor ya? Kenan. Kim bu kadın? Ne işin var senin burada? Ne o? Yanlış bir zamanda mı geldin? Kenan. Kim bu kız? Sana soruyorum, cevap versene.
Sen bir gelsene benimle. Ne saçmalıyorsun sen ha? Kızımı görmeye geliyorum ama şu gördüğüm manzaraya bak. Ne manzarası ne? Kim bu kız Kenan? Ne işi var burada? Bir bakışmalar, bir gülüşmeler falan. Sen iyice delirmişsin. Bana bunu yapmaya hakkın yok. Kim olduğumu unutmuş olabilirsin. Ama ben sana hatırlatayım. Ben senin karınım. Aman Necdet Bey, yapmayın. Lafımı ikiletme. Ne dediğimi duydun. Elif'i senden alacağım. Bakın ben... Kes Cemal, kes. Ben sana ne dedim? O kıza gözün gibi bakacaksın dedim mi, demedim mi? Ha? Demedin mi? Dediniz. Sen ne yaptın? Necdet Karapınar'ın emanetine hıyanet ettin. Allah belamı versin ki kızı kimse görmedi Necdet Bey. Kimse görmedi diye aferin mi bekliyorsun? Ben sana o kızı evinde sakla diye verdim. Ama sen eve polisleri soktun. Biz yakalanmadık ki zaten. Kızı sakladım. Polisler de hiçbir şey anlamadı. Şimdi daha güvende. İnanın bana, hiç merak etmeyin. Ne olur bozmayın anlaşmayı. Bundan sonra daha dikkatli olurum. Söz. Vallahi söz. Gerekirse eşle dostla selamı sabaha bile keserim. Vallahi. Yeter. Sen kime hesap soruyorsun ha? Ne hakla? Yasal olarak hala senin karınım. Kızım da bu evde yaşıyor. Kızını hatırladın demek ha? Senin de kızımızla ilgilenmek yerine nelerle ilgilendiğin apaçık ortada. Sen haddini iyice aştın artık. O kızla... O kız kim biliyor musun? Tuğçe'nin bakıcısı. Senin yokluğunda kızımla o ilgileniyor. Geceleri o yatağına yatırıyor. Sabahları o giydirip o servise bindiriyor. Yani senin unuttuğun anneliği yapmaya çalışıyor. Ben yaptığım hataların farkındayım Necdet Bey. Keşke bu düşüncesizlikler içerisine girmeseydim. Ama şu kumar illeti... Ama söz, bundan sonra kızın odadan salona çıkmasına bile müsaade etmeyeceğim. Hatta... Peki Cemal. Peki derken anlaşma kaldığı yerden aynen devam yani. Sana son bir şans daha veriyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Necdet Bey. İnanın hiç pişman olmayacaksınız. Ben pişman olmam Cemal. Pişman ederim. Bunu aklından çıkarma. Gördüm seni. Neden yanıma gelmiyorsun? Geliyordum kızım. Hadi gel o zaman. Seni çok özledim. Hadi. Sizin de huzurunuzu kaçırdım. Efendim? İnanın ben gerçekten çok üzüldüm. Eğer böyle olacağını bilseydim... Ortada üzülecek bir durum yok. Eşinizdi sanırım. Tuğçe'nin annesi. Biz bir süredir ayrıyız. Anneciğim, biliyor musun?
Bugün öğretmen ödevimi çok beğendi. Tam 2 tane yıldız yapıştırdı ödevimin yanına. Hatta sınıftakilere örnek olsun diye tek tek baktırttı. Ya. Çok güzel. Sonra yaptığım resme çok yaratıcı olmuş dedi, biliyor musun? Ya aferin kızım. Bak anne, nasıl olmuş? Çok güzel. Bak tokasına. Bunu tüllerden yapıp yapıştırdık kağıda. Aynısından bana da yaptı Asuman. Tuğçe, Efendim? Asuman ne zamandır burada çalışıyor? Bilmem. Bir hafta olmuştur. Anne, sinemaya gidelim mi? Kim aldı o kızı işe? Ya ben nereden bileyim anne ya? Hadi sinemaya gidelim. Babam bugün bizi götürecekti. Hatta Asuman da gelecekti. Ama iş çıktı. Asuman ablayla öyle mi? Demek işi çıktı. Anne ne oluyor ya? O çok sevgili Asuman ablanla baban seni kandırıp birlikte dışarı çıktılar canım. Ne? Beraber mi çıktılar? Evet. Gelirken onları arabaya binerken gördüm. Bir kere babam öyle bir şey yapmaz. Beni yalnız bırakmaz o. Ama yaptı. Belki de Asuman ablan kandırmıştır onu. Hayır işte hayır. Asuman beni seviyor, tamam mı? Babam öyle bir şey yapmaz. Tuğçe, neden ağlıyorsun şimdi? Niye huysuzlandın bu kadar anlamıyorum ki ben. Çünkü sen bana yalan söylüyorsun. Tuğçe'cim, bağırmayı bırakır mısın lütfen? Bak üzülüyorum ama. Bana ne? Bana ne? Hayır, bana niye bağırıyorsun ki? Akşam babanla o çok sevgili Asuman ablan eve gelince onlara sorarsın niye beni bırakıp gittiniz diye. Neyse ki uyudu sonunda. Aman aman evet. Dinlensin bari kızcağız. Harap etti kendini. Babam bana yalan söylemez işte. Söylemez. Tuğçe'nin sesi değil mi bu? Evet, o. Susmayacağım işte. Susmayacağım. Allah Allah. Ne oluyor oğlum? Anne Zeynep uyanmasın şimdi. Ben gidip hemen bakayım. Of. Yine ne oldu bu çocuğa böyle? Asıl sen beni kandırıyorsun. Sen beni sevmiyorsun anne. Olur mu öyle şey kızım? Ben seni çok seviyorum. Eğer sevseydin beni bırakıp gitmezdin bir kere. Senin ne işin var burada? Kızımı görmeye gelemez miyim? Ne oldu amcacığım? Niye ağlıyorsun sen? Tamam, bir şey yok. Biz hallettik. Hiç hallolmuşa benzemiyor ama. Anlat Tuğçe. Annem dedi ki... Babamla Osman abla beni kandırmışlar. Nasıl? Anlamadım. Babamla Osman abla bana yalan söyleyip beni bırakıp gitmişler. Öyle dedi annem. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hiçbir şey. Kızım saçmalama. Öyle mi dedim sana ben? Dedin işte dedin. Tamam Tuğçe'cim sen sakin ol. Tamam mı? Belli ki annen yanlış anlamış. Öyle bir şey yok. Şimdi sil bakayım gözyaşlarını sen. Biz biraz annenle dışarıda konuşalım. Biraz gelir misin? Tuğçe'yi böyle üzmeye hakkın yok senin. Bu çocuğa nasıl saçma sapan şeyler söylersin sen böyle? Zaten yeterince zor günler geçiriyor. Evet, sayenizde. Anlamadım. Sayenizde. Annesinin ilgisine, sevgisine aç kaldı yavrum. Bu yaşta bir çocuk annesini hep yanında ister. Bizim yüzümüzden yani öyle mi? Evet, sizin yüzünüzden.
Sizin yüzünüzden çocuğumu gizli saklı görmek zorunda kalıyorum. Tuğçe bunu bilmediği için bana düşman oluyor. Onu bırakıp gittim zannediyor. Ama siz beni çocuğumun yanına yaklaştırmıyorsunuz. Sessiz ol, ne yapıyorsun sen? Abim Tuğçe'nin yanına seni yaklaştırmıyorsa suçu kendini arayacaksın. Ne demeye çalışıyorsun sen? Senin gibi bir kadının kendi çocuğuna bile zararı dokunur diyorum. Selim. Abim Tuğçe'nin kendi çocuğu olmadığını bildiği halde senden daha çok seviyor kızını. Senin gibi çıkarcı bir kadına çocuk mu emanet edilir ha? Söyle. Ben şurada ne bileyim. Teşekkürler, zahmet oldu size de. Kenan Bey, Efendim? ya ben şey diyecektim. Bizim evin oraları akşamları pek tekin olmuyor. Yani eğer işiniz fazla uzamazsa, bizim de saatlerimiz denk gelirse çiftlik evine beraber dönebilir miyiz acaba? Olur. İşim erken biterse. Tamam, çok sağ olun. Görüşmek üzere. Ben ne yapar ne eder o saati bir şekilde denk getirmeye çalışırım Kenan Beyciğim. O iş bende, siz hiç merak etmeyin. Duydun işte. Her şeyi biliyorum. Artık hiçbirimizi kandıramayacaksın. Ben... Abime söylediğim bunca yalana, bunca pisliğe rağmen Tuğçe'yi sevmekten asla vazgeçmedi. Peki ya sen? Ben onun annesiyim. Ve sen ister inan ister inanma. Ben onu bütün kalbimle çok seviyorum. Sen göstermelik bir annesin. Sadece ismin Tuğçe'nin kimliğinde yazıyor. Hepsi bu. Yeter be. İkide bir benim anneliğimi sorgulayıp durma. Ben mi istedim böyle olmasını ha? Ben mi istedim kızımdan uzak kalmayı? Bir dakika. Doğru mu duyuyorum ben? Sen gerçekten yaptıklarının farkında değil misin? Ben sadece gerçekleri söylüyorum. Beni kızımdan siz uzaklaştırmadınız mı? Sen hiç kendine dönüp baktın mı? Bir kere olsun dönüp kendine baktın mı? Bir kere olsun baktın mı? Yaptığın bunca hatayı gerçekten fark edemiyor musun? Benim tek hatam bu ailenin bir ferdi olmaya çalışmaktı. Ama siz beni hiç istemediniz Selim. Beni hiç kabullenmediniz. Kendini acındırmayı bırak. Ben seni çok iyi tanıyorum. Senin ne kadar vicdansız bir kadın olduğunu ben çok iyi biliyorum. Asıl siz vicdansızsınız. Bu yaşta bir çocuğu annesinden ayırıp niye düğmesiz bakıcıya teslim ediyorsunuz? Bu mu vicdan? Şimdi mi aklına Ne geldi oluyor? senin? Arzu, senin ne işin var burada? Tamam anne, tamam. Arzu da gidiyordu zaten. Değil mi Arzu? Gideceğim. Gideceğim ama önce o bakıcıyı kovacaksınız. O kadını bu evde istemiyorum. Çocuğumun yanında bir yabancı istemiyorum. Tuğçe onu seviyor. Tuğçe onu seviyor. Öyle mi? Of ya. Ben neden hep ağlıyorum? Neden benim de masallardaki gibi mutlu bir ailem yok? Tuğçe'nin annesi olarak konuşuyorum. Kızımla böyle basit bir kadının ilgilenmesini istemiyorum o kadar. O Asuman mıdır nedir? Burada çalışmayacak artık. Duydunuz mu beni? Sen kim oluyorsun da böyle bir karar alıyorsun? İstediğin zaman buraya gelip kafana göre emirler yağdıramazsın. Annem Arzu'yu kovacak. Zaten bütün sevdiklerim gitti. Ya o da giderse? Asu gitmesin. Tuğçe, kızım. Sus anne. Kızım deme bana. Sen neler söylüyorsun Tuğçe? Asu gitmeyecek bir kere. O beni seviyor. Benimle ilgileniyor. Ama... Ben de onu seviyorum. Asu'yu kovamazsın. Çok istiyorsan sen git. Seni görmek istemiyorum anne. Tuğçe, tamam ağlama bir tanem. Tuğçe,
Yavrum. Yaptığını beğendin mi ha? Tuğçe, kızım sen böyle konuşmazdın. Annenim ben senin, yapma böyle. Asıl sen yapma. Zaten yanımda değilsin. Hiç özlemiyorsun beni. Aramıyorsun. Nasıl olduğumu merak bile etmiyorsun ya. İstemiyorum seni. Git artık, git. Kızım. Bırak, dokunma bana. Git artık. Tuğçe tamam bir tanem ağlama artık. Git. Git artık. Bak. Çocuğu ne hale getirdi. Siz yaptınız. Hepsini siz yaptınız. Benden uzak kalmasını bilip kızımı bana düşman ettiniz. Kendine gel Arzu. Söylediklerini kulakların işitiyor mu? Aliye Hanım, sakin olun. Her şey ortada. Bu yaşta bir çocuk annesinden niye nefret etsin? Çabuk git buradan. Çabuk. Bunun hesabını vereceksiniz. Kızımı benden ayırmak neymiş? Hepinize göstereceğim. Ağlama bir tanem tamam. Tamam işte. Aslı'yı kovmasın. Kovmasın. Tamam kovmayacağız. Sil bakayım sen gözyaşlarını. Aç bakayım ağzını. İyi ki geri geldin Elif abla. Beni bırakıp gitmedin. Aç. Eğer gitseydin bu masalları bana kim okuyacaktı? Nereden buldun bunları? Ablam doğum günü olan çocuklar için elbise yapıyor ya. Evet. İşte bir keresinde ben ondan gitmiştim. Oradaki bir çocuğun annesi vermişti bana. Ablamın kaç kere oku dedim ama okumadım. Elif abla sen bu kitapları bana okur musun? Tamam. Ama önce yemeğini bitir. Yaşasın. Hemen ben yiyip bitiririm ki. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün, çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün, tükenip bitiyor